Sevgili dostlar, bugün size harika bir tel kadayıf yapacağım. Baklava tadıyla. Baklava yufkasına sararak harika bir sarma yapacağım. Üstüne şöyle 2 kaşık kadar çiçek yağımızı gezdirdim kadayıfımızın. Bunu şöyle güzelce iyicene bir yedireceğim bunu. Şöyle. Bakın iyicene. Yani kadayıfımızı amacımız nemlendirmek. Birazcık daha atalım dostlar. Şöyle 3 yemek kaşığı olsun. Bakın bayağı nemlendi kadayıfımız. Neden nemlendiriyorsun? Çünkü nemlenmezse güzel durmaz. Güzel içi çekmez. Hı-hı. Bakın demin nasıl çok görüküyordu. Nemlenince çöktü. Yani kadayıfımızı birazcık nemlendirdik. Sonra da şöyle koyalım ve geçelim baklavamızın sermeye. Yufkasını. Bakın dostlar, mis gibi el açması yufkamız. İsteyen, yani açmayı bilmiyorum diyen günlük böyle Mersin'de çıkıyor. Hazır yufka çıkıyor. Baklava yufkası. Şöyle önce 2 tanesini alalım. Şöyle 2 tane daha alacağım. 4 tane yeterli. Bakın tazecik açılmış. Elde kilosu herhalde 45 liraya aldım. Yanılmıyorsam. Günlük taze geliyor. Allah razı olsun. İyi ki varlar aldığımız yer. İyi ki varlar. Kadayıf da orada güzel taze oluyor. Ve isteyene göre de alabiliyorsun. Dostlar, Ramazanlıkta yapacak olanlar, kadayıf yapacak olanlar veya ki de böyle baklava hamuru arayıp da bulamıyorum diyenlere harika, orada güzel. Önceden telefon ederseniz daha çok hemen hazırca ne yapıyorlar? Hazırlıyorlar. Şimdi bizim komşumuz. Şuradan bana bir tane kaşık verir misin? Bizim komşumuz olduğu için biz haber verip alıyoruz. Ama ben bugün gittim, yufkayı haber vermeyi unutmuştum. Gittim, Allah razı olsun. Getirdiler bana. Biraz bekledim ama beklediğime değdi. Şimdi bakın her yere ne olacaktı? Nişasta olacaktı, şu olacaktı, bu olacaktı ama güzelce ne oldu? Her tarafı bir güzelce diyemedim dostlar. Bir dersem hazırca aldım geldim. Hiçbir yerinden uğraşmadan. Bakın. Açmaya, hamurunu yoğurmaya uğraşmadım. Kızım, ona bir fırça verir misin ya? Şimdi şöyle seriyoruz dostlar. Güzelce yağladık. Şimdi şöyle bir tane daha yağlıyorum. İsteyen 6 tane de koyabilir, 4 tane de koyabilir. Herkesin isteğine bağlı. Tamam. Şimdi ben üstüne bir tane daha koyacağım Allah izin verirse. Şimdi bakın dostlar, yine şöyle güzelce kadayıfımızı seriyorum. Anne, bunun püf noktası var mı? Evet, püf noktası şeyimizi nemlendirmek. Kadayıfımızı sararken de mümkün olduğu kadar sıkıca sarmak. Ne getirecekler? Bu 2 daha 4. Eğer yufkamız yırtıksa dostlar, mutlaka yırtık yerlerin içine sağlamında altına getirelim. Bu hanımlığın bir marifeti. Şurada birazını açık bırakıyorum ki sardığımızda keserken kolay olsun diye. Ve böylece tamam. Şimdi biraz da gezdiriyoruz. Şöyle ceviz gezdiriyoruz. Ve sarmaya başlıyoruz.
Yorgan. Evet, benim de aklıma o geldi vallahi. Yorgancılara döndük. Haklarını helal etsin yorgancı kardeşlerim. Bıçağınız ne kadar keskin olursa o kadar güzel olacak bence. Bakın çok güzel oldu. Bıçağımız keskin ve gayet de güzel kesiyor. Böyle 2 parmak arayla siz yani boyutunu siz ayarlayın. Gayet güzel kesiliyor. Kestikten sonra da tepsimize dizelim. Bakın bu şekilde. Yine benim sihirli ellerim. Bakın şu şekilde alıp güzel güzel ne yapıyoruz? Yağladığımız tepsiye. Yağlamış olduğumuz tepsimize güzel güzel yerleştiriyoruz. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyül. Peki ben nasıl edeceğim? Yetişip de yerleştireceğim. Dostlar kimisi engin kimisi yüksek olabilir. Çünkü bizim makinemiz yok. Adı üstünde el yapımı. Bu bayramlarda, iftarlarda, misafire giderken kız görmeye, hayırlı işlerde. Yani her Ondan sonra misafirde, altın gününde. Kızım o ceviz. Cevizin ne diyorduk biz buna, kız unuttum. Unutmadım da ayıp olur belki şey olmaz. Ya ne ayıp olsun ha. Eşeğe bu. Evet. Biz buna eşeğe diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Sizler ne diyorsanız yazın yoruma. Şimdi tekrardan bir tane daha ne yapalım? Yapalım. Bir tane daha yap. Bir tane çok olur. Yarım tane yapalım. Fark Evet. etmez. Şimdi şuraya da şunu koyduk mu? Bu harika olacak. Evet. İşte tamam. Şimdi dostlar yapacağımız bir şey kaldı bunun için. Yağı ısıtmak mı? Yağı ısıtmak değil. Olan yağı şöyle gezdirmek. Vay. Şöyle dostlar olabildiğince gezdireceğiz ki güzelce hem kızarsın diye. Bu kadar kolay, basit. Evet, çok basit bir tatlı. Ben bile yapabilirim bu tatlıyı diyeceğim de. Ben yapacağımdan eminim. Şimdi fırınımızı ısıt kızım. Tamam, sen de böyle yağlaya dur. Bolcana yağlıyoruz. Evet. Yağının cinsi ne anneciğim? Susuz yağ. Hı. Susuz bitkisel yağlar kullanılabilir. Tereyağının suyunu alarak kullanılabilir. Yani olur mu? Hepsi olur. Şu taraf fakir kaldı. Kalmaz. Sevgili dostlar şimdi şerbetimizi ayarlıyorum. 4 bardak su. Şeker 4 bardak da su ekleyeceğim. Yani ortalama 750 gram olacak. 5 bardak olsa ne olur? 1 kilo olur. 1 litre. Bakın böylece 4 bardak şekerimiz var. Üzerine 4 bardak da ne ekleyeceğiz? Suyumuzu ekleyeceğiz. 1 2 3 ve 4. Evet, şimdi de ocağımızın üzerine koyacağız ve güzel güzel kaynatacağız. Allah'ın Kaynadıktan sonra kaç dakika kaynayacak? 10 dakika değil 10 mi? dakika. Tatlımız çok güzel. Bakın tabanı da çok güzel kızarmış. Üstü de çok güzel kızarmış. Şimdi bu biraz ılık. Yani çok kaynar değil ama kadayıfımız bundan sonra şöyle güzelce üstlerine gezdirerek ne yapıyoruz? Tatlımızın üstüne şerbetini gezdiriyoruz.